Efendim, Merhabalar, hoş geldin abi. selam, merhaba. Merhaba, nasıl tanıtsam diye daha önce konumuz bu arada Efe Bavunoğlu. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Çok köklü bir yani mobilya üretim pazarlama deneyimine sahip, çeşitli firmalarda yıllar yıllar evvel emekleri yoğun geçti. Ama son dönemlerde farklı bir sektörde bir girişimci olarak devam ediyor. Biz daha önceki konuştuğumuzda biraz mobilya sektörünü mü destek diye teyitleştik ama bir değişiklik yok değil mi abi? Abi, değişiklik yok. Ben genel olarak şey diye tanımlıyorum kendimi. Tanımlıyordum daha önce. Mobilya profesyoneli, pazarlama profesyoneli. Abi şimdi de biraz masanın öbür tarafındayım Ha. aslında. Üretim tarafındayım. Evet. Ya bu şeye de hayranım abi. Sonra nasıl oluyor? Mesela insan kaynaklarında da bir konum olmuştu. O da insan kaynakları profesyoneli yazalım demişti. Bu hani profesyonel kelimesi iyili uğurlu bu güncel bir jargon bir değişti mi yoksa Ya Ufuk, Heh, şöyle sanıyorum, şöyle oluyor. Ya zaman içerisinde, ya biliyorsun biz seninle çok uzun zamandır tanışıyoruz. aynen eyvallah. Ee, Yani ben şeyde tabii bizim o mobilya sektöründeki pazarlamadaki benim tecrübelerimde, yani çalışma hayatı tecrübemde böyle hani sektörün devinimini, pazarlamanın devinimini o kadar çok gördük, tecrübe ettik ki o artık böyle sadece işte oraya işte titirler değişiyor, marka deniyor, işte marketing deniyor vesaire vesaire. Onlar değişiyor. Yapılan işlerin içeriği değişiyor. Ya ben bu işe başladığımda da sosyal medya yoktu. Ondan sonra Türkiye'de sosyal Doğru. medya eklendi buna. Bu sefer ne oluyor? Buna böyle daha böyle kapsayıcı, çatı bir şey eklemek gerekiyor, belki de gerekti. O yüzden de ben buna hani biraz böyle bir şey ekledim. Çünkü gün içinde yaptığımız iş abi, organizasyon yapıyorduk, bayi toplantısı yapıyorduk, Tabii. işte pazar araştırması yapıyorduk, kampanya yapıyorduk. Yani çok çok kapsamlı bir şey. Yani birini de sen, öbürü dışarıda kalıyor. Yani Hmm. o yüzden biraz daha böyle kapsamlı neyi kullanabiliriz diye o şekilde bir titirle ben o taraftaki çalışma hayatımı biraz sonlandırdım diyebilirim. Anladım. Eyvallah. Vallahi güzel bir girizgah yaptın. Dostlar bu arada yanlış anlaşılmasın. Efe diyorum. Efe de bana Ufuk diyor. Çünkü tanışıklığımız, dostluğumuz var. Ee, Aynen. abi hazırsan başlıyorum Evet abi, formata. bekliyorum. Ya aslında şöyle her konum olduğu gibi sana da yani şunu hayal ettirmek çalışıyorum ki daha sağlıklı, nitelikli bir şeyler çıksın. İzleyiciler de bundan bir nebze faydalansın. Bir metafor, bir tanımım olacak. Bu metafor tanım aslında bir ev. Yani bir evi tanımlıyoruz. Aslında ev de bildiğimiz ev, yaşadığımız ev. Yani Anadolu'ya da gitsek, metropole de gitsek metrekareleri farklı olabilir. İçindeki mobilya dizaynı ya da malzeme kalitesi farklı olabilir. Ama Hı hı, içindeki insan barınma ihtiyaçlarının alanları aynı ve şart olan. Bu hı hı, evin bölümlerine gelecek olursak bir girişimiz var. Pencereden ya da damdan giremiyoruz. Bir kapıdan giriyoruz. Sonra genelde bizi bir mutfak karşılıyor. hı hı. Ne yapıyoruz mutfakta? Yemek yiyoruz, yemek pişiriyoruz, yiyeceklerimizi stok ediyoruz. Belki biraz da bize özgümüne hani o mutfakta bir çay demlenir ya da bir kahve açılır, bir sohbet edilir, dedikodu yapılır falan. Hı hı. Sonra salonumuz var. Salon genelde dinlendiğimiz bir alan. Hani günü kapatmadan önce minik minik işlerimizi hallettiğimiz, sonra da işte yalnızlığımızı belki bir insanla yani eşimiz varsak tabii ki ya Hı da bir hı, hı arkadaş hı. misafir ettiysek veya bir televizyonda belgesel filmle paylaştığımız o da sosyal alanlardan bir tanesi oluyor. Daha sonra artı odalarımız var yatak odasından önce. Artı odalar da yani yorumluyorum hep böyle sosyal statümüzle doğru orantılı ihtiyaca hasıl ürettiğimiz bir alan, mekan. Yani şunu demek istiyorum. Evli çocukluysak gene de o çocuğun odası ya da yetişkinin odası oluyor. Genç odası yani. Hı Ya hı. da değilse bunlar bir salon konfor alanımız yetmiyorsa o küçük odayı bir sinema odasına dönüştürüyoruz. Hı Veya hı. üretken bir insansak bir kütüphane yapıyoruz. Ne bileyim fotoğrafla uğraşıyorsak karanlık oda oluyor. Resim sanatıyla uğraşıyorsak bir atölye.
Veya hiçbir şey yoksa prova odası yapıyoruz. Kıyafetlerimizi şey yaptığımız. Bunun dışında bir yatak odamız var. Mahrem alanlarımızdan biri. Güne orada kapatıp yeni güne orada uyandığımız ama uyku ihtiyacımızı ve vücudumuzu dinlendirdiğimiz enteresan alanlardan biri. Bir de en son bunun dışında banyo var. Hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Şimdi mobilya sektörünü didikleyeceğiz, deşeceğiz abi yana tabirle. Aslında mobilya sektörünün bir krokisini çizmiş olacağız. Nasıl? Girişi neresi? Mutfağında neler dönüyor? Yatak odasında seks dönüyor mu? Gibi. Şimdi ben seni yönlendirme anlamda şöyle bir şey yapayım. Hani az buçuk ben de zamanında hasır olduğum için genelde ben konuklarıma daire tipi seçtirtiyordum. Hani bu sektör nasıl bir evde yaşıyor? 1+1'de mi? 2+1'de mi? Villa mı? Apartman mı? Bence 2+1 çok uygun gibi gözüküyor ama yok ben illa 3+1'de şekillendireceğim dersen de o sıkıntı yok. Yaparız yine. Artı oda ekleriz. Ya da villa dersen ya da müstakil bahçeli bir ev dersen ona göre de yorumlarız. 2+1'de okeysek eğer. Ben okeyim abi. Problem değil. Tamam, o zaman girişten başlıyoruz. Şimdi koskoca bir mobilya sektörü. Yani dostlar, gerçi Efe abi yani daha deneyimli. Hani dışarıdan bakıldığı gibi değil hakikaten. Yani atıyorum oradaki bir tasarımcıya yüklenen rol hani şeklen çizdi etti değil. Onun apayrı bir mutfağı oluyor. Ya da pazarlama çok 7 kocalı Hürmüz gibi. Yani hem parayı yönetecek, hem tasarımı yönetecek, hem üretim mantığını yönetecek. Böyle gerçekten deli işi gibi iş. Yani ben de az buçuk ucundan şahit olmuştum döneminde. Şimdi girişten başlıyoruz. Ya sektör, yani aslında evimizi ama sektörü şekillendireceğiz. Giriş dedik. Şimdi giriş adı üstünde, yani damdan pencereden giremiyoruz da bir tek oradan, bir de diğer odalara bizi yönlendiriyor o giriş kapısı. Başka girişimiz de yok. Çok kilit bir yer. Mobilya sektörünün girişi nasıl bir şey hayal edebiliriz? Yani para mı deriz, malzeme mi deriz bilmiyorum. Ya abi şöyle ev özelinde evden yola çıkarak mobilya sektörüne, yani bir sektörün açılımını mı yapıyoruz şimdi? Doğru bakıyorum değil mi? Doğru. Yani ufak ufak sektörü böyle evin bölümü gibi şekillendireceğiz. İlk başta giriş, sonra işin mutfağında ne dönüyor diyeceğim. Aslında mobilya sektörünün mutfağında ne dönüyor? Yani metafordan kastım bu. Yani mutfak bildiğimiz mutfak ama sektörün mutfağı apayrı bir şey gibi. Abi şöyle diyeyim ben sana. Giriş. Aslında biz seninle birlikte tanıştığımızda herhalde 2012'ler falandı. Ben yani sektöre ilk girdiğim zaman. Ben de dernekteydim, yaşa. Dernekteydim, Mostar'daydım. Aynen. Evet. Ondan sonra ya şimdi o zaman tabii kafalarda böyle biraz daha böyle paranın sokakta olduğu zaman, böyle ekonominin daha böyle hızlı döndüğü zamanlar falan, rüyaların böyle daha deptebeli, yani işte ekonomik olarak görüldüğü zamanlardı. O zaman çok farklı hayaller vardı. Yani kurumlarda, şirketlerde gibi. Ama şu anda aslında biraz daha bunların ben minimize olduğunu düşünüyorum. Yani neydi ne oldu ben onu çok kısa söyleyeyim. O zamanlar deniyordu ki biz en azından öyle olacağı öngörülüyordu. Ne ne vaat edersek, ne almalarını pazarlarsak insanlar onları bir şekilde talep edecekler. Yani arzdan yola çıkarak bir talep söz konusuydu. Mobilyaların içerisine teknoloji yerleştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibisinden. Ondan sonra ama yani şu an geldiğimiz noktada tabii bu şeyler biraz daha böyle geri plana itildi. Yani ekonomik durumlarda söz konusu. Hem büyük işletmelerde hem de hane halkındaki ekonomi de belli olduğu için, dünyada küresel ekonominin durumu da belli olduğu için aslında bence biraz gelmemiz gereken yere geldik. Yani bu da nedir? Ölçek ekonomisine geldik günün sonunda. Abi ihtiyacı neyse insanlar onu talep eder oldular. Yani 3 odalı, bak şu anda da 2 odalı bir evi konuşuyoruz biz. Evet. Yani 3 odalı bir evi konuşmuyoruz yani. Evet. 2 odalı bir evi konuşuyoruz ve
Yani iki odalı bir evde de işte daha önceki işte böyle ihtişamlı işte yatak odasının başlığına işte elektronik malzemelerin olduğu, işte USB girişlerin çıkışların falan filan olduğu, işte böyle çok yüksek maliyetli tasarımlardan ziyade daha basic, ondan sonra daha basit tasarımlardan Ekonomik bahsediyor. olarak ulaşılabilir vesaire. Evet, hem üretim maliyeti düşük, hem de uygulama maliyeti düşük, hem de tüketiciye ulaştırma maliyeti düşük. Tüketicinin de rahatlıkla ulaşabileceği Hı hı. şeyler var. Bunun tabii tüketici tarafında da talep şeylerinin, Türk tüketicisinin talep Hı hı. davranışları biraz değişik olduğu için, ama bunların da seneler içerisinde çok değiştiğini gördük biz. Doğru. Gözlemledik. Ya biraz aslında bence böyle olması gereken yere geldi diye Geldi. düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi girişe ne diyelim? Yani aslında dur ben de şöyle düzeltme yapayım. Yani koca sektör aslında senin oradaki rolün pazarlamaydı. Yani iç içe yanlış Hı hı. hatırlamıyorsam. Evet. Yani yani pazarlamanın girişi nasıl bir şey? Yani nasıl bir kapıdan giriyoruz? Eğitim mi? Sevmek mi? Para mı? Abi Heh. Abi aslında şöyle, ben onu şöyle tanımlıyorum: ölçmek. Hmm. Yani şey anlamında mı soruyorsun bunu, pazarlamanın gelişi, yani pazarlama, yani mobilyayı nasıl pazarlarız veyahut da işte bir ürünü nasıl pazarlarız? Bunu mu? Gibi evet. Yani girişi derken o. Yani eve oradan giriyoruz ya, bu Aha. pazarlamaya da nereden giriyoruz? Yani Abi insan kaynağı mı, para mı? Parası da olmuyor gerçi hiçbir şey ama. ya tabii, ya elbette ki kaliteli insan kaynağı, kaliteli koşullar vesaire vesaire, bunlar tabii ki de olmazsa olmaz. Ama Belki burada müşteri, kafanı biraz karıştırayım. burada en önemli şey şu: abi, müşterinin neye ihtiyacı var? Bu iş nereye evriliyor? Hmm. Anlatabiliyor muyum? Buna kafa yormak lazım. Ya Türkiye'de pek bu böyle şeylere kafa yorulmadığı için, Hı yani hı. sen de çok iyi biliyorsun. Ya Türkiye'de genel olarak, abi biz bunu üretiyoruz, biz bunu satarız. Ya da işte bunu satalım mı? Hadi Hı satalım hı. biz bunu falan. Gibi. Ya bu böyle bir şey değil. Ya Değil. insanların şeyleri eksponansiyel olarak değişiyor. İhtiyaçları, talepleri eksponansiyel olarak çok hızlı değişiyor. Hmm. Bu hıza ayak uydurmamız lazım ve biz son 20 sene içerisinde insanların taleplerinin çok işte uluslu şirketler tarafından yönlendirildiğini görür olduk biz. Yani bunu işte farklı farklı yapan, çok çok farklı sektörlerde yapan Var. şirketler var. Ya ben elimde şu var, abi ben bunu satmak istiyorum, al ben sana bunu satayım. Ya böyle bir şey yok. Yani sen bunu Doğru. yapmak istiyorsan da gerçekten o ihtiyacın nereye gideceğini çok iyi ölçümleyip, ondan sonra insanları oraya doğru kanalize edip ondan sonra bu ürünü satabiliyor olman lazım. Ama sen elinde, ya ben akşam yattım sabah kalktım çok iyi bir fikir buldum, ondan sonra, ya bunu bu arada profesyoneller için söylemiyorum. Hı Yani hı. biz seninle profesyonel tarafta yer aldık da, ya bunu ben biraz daha böyle işte E, yatırımcı eyvallah. tarafındaki şey için söylüyorum. Ya bu böyle, maalesef böyle bir dünya olmadığını biz sonunda sanırım 2020'lerden sonra görür olduk. Artık tüketici şey istiyor: abi benim şuna ihtiyacım var, bana bundan fazlasını lütfen talep etme, yani satmayı talep etme. Ben bunu istiyorum abi diyor Evet. ve geçiyor. Bu net artık. Aynen. Peki o zaman şöyle toparlayayım. Girişe ihtiyacı koyalım. Hani bir kelimeyi Doğru. indirgersek. Bravo. Şimdi mutfağa geçiyorum. Klişe soru. Yani mutfakta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek pişiriyoruz. Ya kendimiz ya da misafirlerimiz için. Ama bir şeyler dönüyor. Yani bir ihtiyacı hazırladığımız bir ortam. Yani pazarlama mobilya sektöründe, yani işin mutfağında ne dönüyor? Pazarlama tarafında özellikle, ya ben üretimi söylemiyorum. Hı Yani hı. pazarlama tarafı için konuşuyorum şu anda. Hı hı. Abi pazarlama tarafında dediğim gibi, ya son 7-8 yıldır tabii işte hayatımıza ciddi anlamda bir dijital pazarlama girdi, ama Var. biz bir şirket içerisindeki dijitalizasyonu işte üretimdeki dijitalizasyon olarak çok uzun süre algılandı. Hmm. Aslında bu böyle bir şey değil. Yani işte dijitalizasyon, e, bu işin işte sosyal medya yönetimi de, yani orada herhangi bir postu paylaşmak da değil sadece. Bu az önce bahsettiğim gibi bu ihtiyacın
sahada anlaşılması, yani insanların bu işte veri analitiğiyle, işte bu big data denen şeylerle, ondan sonra aslında yani bu yapılan eskiden anketlerle yapılıyordu ama şimdi anket falan kalmadı yani. Şimdi doğru. işte evet, sosyal medyada insanlar neye ihtiyaç duyuyorlar, akımlar nereye doğru gidiyor, insanlar hangi müzikleri dinliyorlar vesaire vesaire, bunun gibi şeylerle aslında işin bundan sonrası şekilleniyor ya. Bizim bundan sonra konuşacağımız her şey, bundan sonra işte hangi renkler daha yoğun kullanılıyor, işte hangi ölçülerde mobilyalar kullanılıyor vesaire vesaire. Bundan sonrası hep böyle. Ya bunu belki de ölçümlemenin, belki de bunu işte anlayabilmenin en önemli yolu da bu. Ama biz bu dünyayı yakalamak da tabii çok kolay değil. Ben şey kavramına inanıyorum. Dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarına inanıyorum. Doğru. Biz ülkece maalesef dijital göçmeniz, yerli değiliz. Çok büyük bir tüketiciyiz. Dünyanın en büyük tüketicilerinden bir tanesiyiz. Ama üretici olmadığımız için, dijital üreticisi olmadığımız için bu işin yani nasıl verimli kullanılabileceğini çok fazla bilemiyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Yani pazarlama üretim kısmında yani o gelen sahadan gelen sağlıklı verinin üretime, gerçekten mobilya üretimine, yani o şey, yani işte sunta, işte tabiri caizse MDF, lamp, sunta ne kullanıyorsanız bunun en mantıklı şekilde ne üretilmesi lazım ya da sürdürülebilir daha iyi malzemeler kullanarak nasıl bir sürdürülebilirlik yaratılabilir önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda, buna çevrilebilmesi nasıl sağlayabiliriz? Mesela bunların yaratılabiliyor olması lazım şu anda günümüzde belki. Bunu yapan firmalar da herhalde vardır diye tahmin ediyorum. Umarım vardır. Vardır, inşallah da çoğalırlar. O zaman mutfağa ölçümlemeyi koyduk. Tabii ki iletişim araçlarıyla oluyor bu. Yani kendi doğası gereği. Salona geçiyorum. Yani salon enteresan bir alan. Yani bundan tabii ki 20 yıl önceki salonla şimdiki salon çok farklı. Değil. Kullanım amacı da farklı. Yani eskilere böyle gidiyorum çocukluğuma. Misafirden misafire açılan bir koca bir alan ve soğuktu. Artık misafire değer verdiğimizden dolayı mı, gösteriş yapmak istediğimizden dolayı mı bilmiyorum ama son odada otururduk falan filan. Ama zamanla teknolojik araç aletlerin ebatı, şekli ve iletişim şeklimiz değişince daha farklı bir, yani yemeği de orada yiyoruz. Sehpada ya da yemek takımımızda. Ama yine misafirimizi ağırladığımız, böyle günü kapatmadan yalnızlığımızı kişi, insan ya da orada televizyonda izlemek istediğimiz belgesel ya da film, diziyle paylaştığımız bir alan. Şimdi pazarlamada nasıl yapalım? Yani salonu nasıl yorumlayalım? Misafirimiz var mı mesela? Abi pazarlamada misafir olmaz mı ya? Pazarlamada her zaman. Herkes misafir. Eyvallah. Pazarlamada bir kere çalışan misafir zaten. Herkes ev sahibi pazarlamada. Patron hariç. Tabii. Pazarlamada herkes ev sahibi. Ya şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ya sen de biliyorsun. Sen de yıllarca Hatta çok pardon, lafını balla yaptın. keseyim. Patron bile misafir. Asıl patron müşteri bence. Öyle olması gerekiyor aslında. Evet, doğru. Evet. Ama ya işte böyle çok böyle amiyane tabirle işte ağzı olan konuşuyor denir ya. Evet. Yani bizim işte orada içinde debelendiğimiz şey biraz o. Aslında bu böyle bir şey değil. Aslında bu çok analitik bir şey. Yani sen de biliyorsun abi. Yani bir tasarımın aslında bir analitiği vardır. Yani o tasarım işte şeyleriyle, bütün unsurlarıyla bir şey anlatır. Yani işte ona birkaç not verirsin. Yani oturur bir şeyini çıkartırsın, analitiğini çıkartırsın. İşte rahat mı, değil mi, görüntüsü nasıl, neyi andırıyor ve sonuçta bunun bir rakamı çıkar ortaya. Evet. Ondan sonra gibi bir şey. Ben mesela her zaman buna inanırım ya. Bunun tek bir doğru yolu yoktur. Ama bu bir fikir. Ama bizde sen de çok iyi biliyorsun abi. Şöyle oluyor. Ben bunu işte beğenmedim ya da ben bu tasarımı işte beğenmedim ya da işte ben bu ürünü beğenmedim. Ya beğenmedim diye bir şey yok. Ya bu böyle beğenmediğimlik bir şey değil. 10 sene önce beğenmediğimiz şeyler şu anda su gibi satıyor. Yani şu anda sokakta gördüğümüz arabaları bize 20 sene önce gösterselerdi ne derdik abi yani onlara? Uçmuş kaçmış derdik muhtemelen. Abi sen deli misin? Bunlar satar mı derdik gibi yani? işte, evet.
Evet, şu anda onları almak için sırada bekliyoruz mesela. Ondan sonra gibi bir durum söz konusu. Aslında ben ya tam olarak da bu, ama salondan bahsediyorsak eğer pazarlamada ev sahibinin pek orada olmadığını düşünüyorum aslında bakarsan. Ev sahibinden başka herkes Herkes var. orada. E, yani ya böyle bir durum var. Hani oraya ne ad verelim, orada kim olsun ya da oranın adı ne olsun dersen, orada ne olmalı Ya dersen. ben de sesli düşünüyorum. Belki yani hani salon dedik ya, sosyalleşme alanı onsuz da olmuyor. Bir de dışarıya açık. Dışarı dedim, misafiri tek ağırladığımız bir yer orası. Hani bir yatak odasında ağırlayamıyoruz. Belki yatıya kaldığımızda ekstra bir odamız yoksa misafiri de yatırdığımız bir alan. Yani Aha. yarı mahrem, hani misafire değer vermekle doğru orantılı. Yarıda yalnızlığımızı paylaştığımız bir alan. Yani buradan aslında pazarlamadan da bir şeyler çıkar da ben hani mobilyadan, sektörden düşünmeye çalışıyorum. Hı hı. Düşünüyorum. Yani seninki evet, benimki biraz daha kalabalık oldu. Seninki biraz daha melankolik oldu. Ortaya Yok, bulmamız lazım. yok estağfurullah. Sen de çok iyi anladık diye düşünüyorum da ben hani acaba malzeme mi olabilir diyorum, ham madde. Sonra yok diyorum. İnsan kaynağı mı diyorum. Ya aslında çalışanlar olabilir. Yani çünkü herkesin ortak kullandığı bir alan. Şöyle diyelim mi abi? Sektörün çalışanları. Ben her zaman şunun eksikliğini hissettim abi. Ee, Yerinde mutlu çalışanlar diyelim yani. Yani Hmm, salonda olmaktan ben mutluyum abi. Bak ne tamam. güzel, salondayız, ayaklarımızı uzattık. Veyahut da salondayım, kitap okuyorum. Yani orası salon, dediğin gibi işte belki misafir, işte sohbet ediyorsun, işte oturma odası gibi kullanıyorsan eğer, ama ya orası aslında biraz şeydir. Ya eskiden olduğu gibi böyle sadece kapalı olup da işte şey 2+1'i Değil. konuşuyoruz Hı şu hı, anda. hı hı. Ya böyle cozy bir alan olması lazım. Ben Evet. öyle hayal ediyorum. Tamam mı? Bence öyle olması lazım abi. Yani böyle rahat ettiğin, işte sohbet ettiğin, Hı belki hı, kitap hı hı, okuduğun, hı hı. işte gün böyle hafif hafif, işte ne bileyim, işte loş bir ışıkta belki işte bir dizi izlediğin vesaire, böyle bir aslında yani üretici, böyle yani günün sonunda rahatladığın, Hı hı, hafta hı hı. sonu keyifli vakit geçirdiğin bir alan olması lazım bence. Ben öyle görüyorum. O yüzden böyle yani huzurlu çalışanların vakit geçirdiği, huzurlu çalışanların olduğu bir alan bence. Okey. Yani aslında sektörün çalışanları diyelim Çalışan. ve huzurlu. Kesinlikle. Kesinlikle Peki abi. e, artı bir odamız var. Yani prova odası da olabilir. Yani biraz Joker oda gibi bir şey. Misafiri orada da yatırabiliriz. Hmm. Sinema salonu da yapabiliriz. Pazarlama ya da mobilyanın böyle ekstra illa olacak diye demiyorum. Olmayabilir de. Böyle bir odamız da olmayabilir. Yani depo niyetine de kullanabiliriz. Aklıma ilk o geldi aslında. Hı hı. Depo, yani bir şey, ürünleri stoklama da çok önemli. Ayrı bir maliyet. Trendi bekleyip satmak için. Aklıma gelenler bunlar ama Hı farklı hı. amaçla da kullanabiliriz. Ne dersin? Güzel bir bakış açısı. Olabilir abi. Yani E, ben de tabii şimdi şey var. Yani ben hı, kendimden yola çıkarsam, tabii. bende çocuk var. Ben de tabii ekstra bir şey odaya boşluk kalmaz herhalde. Yok. Köpek var, kedi var. Yok, harika olur da şimdi sektörle match, yani eşleşmede nasıl olur? Tamam, çocuk odası olarak kullanıyoruz, harika. O zaman sektörün çocuğu kim oluyor? Abi ben oraya yatırımcıyı, bana kalırsa ben yatırımcıyı koyardım Eyvallah, oraya. tamam, yatırımcıyı orada konaklatalım diyorsun. Yani Yatıralım evet, edelim. evet. Sinema salonuna Bayi, dönüştürelim. Keyfi yerine aynen. gelsin. Bayiler aslında, evet. Bayiler. Bayiler ve çözüm ortaklarımız kısmen. Aynen, bravo. Bayiler ve çözüm ortakları biraz daha geniş oldu. Sanki ya, çünkü gerçekten onların profili Hı hı. bir firmayı ya bir yere getiriyor ya da bir yerden edebiliyor. Hı hı, Yani hı. tabii vizyon da ona göre, kendine göre o bayiyi çekiyor kendine. Ben bunu Evet. yıllarca biz şey ettik, yani bunu Hı tecrübe hı. ettik biz bunu. Ondan sonra ya iyi firma iyi yatırımcıyı çekiyor. İyi yatırımcı da o firmayı bir yere getiriyor. Ondan sonra Kesinlikle. ama
firmanın profili daha düşükse ona göre yatırımcı geliyor. O yatırımcı da onu direkt alaşağı ediyor. Ya o yüzden o çok önemli. Bence mutlaka onun kendine has bir yeri olması lazım diye düşünüyorum. Okey, yatırımcı dedik. Güzel. Şimdi geldik en kritik yere. Mahrem alan, yatak odası. Yani Hayda. ben hep bir tanım yapıyorum. Bir gün linçleneceğim Abi. ama Gerçekten abi. Ben burayı pas geçebilirim bak. yok yani yine metafor üzerinden yorum yapacağım. Yani evet, mahrem alan, günü orada kapatıyoruz. Güne orada uyanıyoruz. Ama seksin de olduğu enteresan mekanlardan biri. Fantazimiz yoksa başka bir yerde yapmıyoruz. Yani şunu diyorum aslında, seks derken kastettim. Yani arzuladığımız bir şey. Yani bu mobilyayı tüketmek de olur. Hani ihtiyacımız yok, bir tane aldık. Malum ekonomik kapital sistem. Öyle bir dayatılıyor ki bunu da al. Ulan bunu da bir kullanalım, tüketelim değil mi hani? Aynen. Gibi. Yani bu şekilde de bakabiliriz. O anlamda seks var mı? Abi Olmaz tabii olur ki mu de. diyeceksin. Ya tabii ki de bombardıman var yani, sadece seks de değil yani. Şey var yani, tam bir orada e, böyle bir bombalama var yani, hatta yani işte Evet. şeyi hepimiz biliyoruz ya, bunu artık böyle yıllarca konuştuk ya, işte ya bizim zamanımızda işte annelerimiz babalarımızın 20 sene kullandığı şeyi biz artık 2 sene 3 sene kullanamaz hale Öyle. geldik yani. Aynen öyle. Bu ama sadece mobilyada da değil. Bu her şeyde böyle. Arabayla bak, Fordist anlayışla başlıyor bu. Yani Doğru. Ford fark diyor ki ben kaliteli araç satarsam para kazanamayacağım diyor. Bu sefer başlıyor işte servise girecek araçları üretmeye. Yani diyor ki adam bana 2 senede bir, senede bir servise araba getirsin. 10 sene sonra da bu arabayı değiştirmek zorunda kalsın mantığıyla. Tabii biz mobilya tarafında bu işler biraz daha hani geç evriliyor. Hı hı. Ne oluyor? Şimdi bizim işte 20 senede bir değişen mobilyalar işte düştü en son 5 senelere, 4 senelere falan. Şimdi artık Düşüyor. trendlere geldi. Ay ben bir şeyi değiştireyim, salonumu değiştireyim, ay şunu değiştireyim. Ya sanırım orada biraz bizim ortağımız işte ya da yani orada o odada yani yatak odasında baskın olan şey, ben trendler, Hmm. yani o Bir trendler bizi de mahvediyor. anladım. Yani trend, ya ben şöyle de yaklaşabilir miyiz diye düşündüm sen konuşunca. Hani mahrem, ya mahrem nedir? Yani kendi evimizden örnek verelim. Kardeşimiz de olsa, evli olsak, o odaya çekinerek girer, bir izin ister. Yani Hı şunu hı. demek istiyorum. Aslında o odada, yani aslında özünde baktığında bir yatak, gardırop, hani mobilyaları sorsan diğer salondaki mobilyalardan bir farkı yok. Hı hı. Ama bir mahremiyet bürüntüsü olduğu için çekiniyor. Yani bilinmesini istemediğimiz şeylerin döndüğü bir alan mı desek, yani var mı? Yani atıyorum ilk akla gelen parasal hesaplar, yönetimle ya da çalışanın arasındaki iletişim, hani Ha. bilmeme hali, hani bazı kararlar alıyor üst yönetim gibi, Oh. çalışanların bilmemesi gerekiyor. Nerede? İşte bunu yatak odasına koyarız gibi mi? Abi oralara girersek zaten yani hani Girelim. ben şimdi ha ben çok şey yapmayayım dedim de şimdi sen biz eğer o şey kapağı açarsak zaten yatak odası oraya onlarla dolar yani. Ya marka Yani ismi vermeden girebiliriz. Sıkıntı yok. Zaten bizim oda, yatak odası. markadan da bağımsız abi ya, Ha, sadece eyvallah. markayla alakalı bir konu da değil bu. Maalesef sektör olarak insan emeğinin kıymetinin pek olmadığı bir sektör. O yüzden ya zaten o sektörler, belirli sektörlerde insan değerinin şeyi yüksekse o sektörler zaten çok kısa seneler içerisinde gidiyor. Ama Gidiyor. bizim sektör, evet, yıllarca içinde bulunduğumuz sektör öyle bir sektör olmadığı için maalesef, ondan sonra o sektöründe de işte yaşadığımız şeyler o yatak odasını dolduracak şeyler. Ya bunlar nedir abi? İşte o maaş eşitsizlikleri olabilir. Ondan sonra işte ne bileyim yıllarca elden alınan maaşlar olabilir. Ondan sonra işte ne bileyim saçma sapan muhasebesel hesaplar olabilir. Ondan sonra aşırı mobbingler olabilir, uygulanan mobbingler olabilir. Yani gibi yani bunun gibi Anladım. şeyler abi. Yani şimdi bunların hiçbir rasyonel değerlendirme, işte insan kaynakları departmanı olur böyle şeylere müdahale eder.
sen bunu yapamazsın der yöneticiye falan. Yani bunun gibi böyle rasyonel değerler olmadığı zaman tabii sky is the limit oluyor ondan sonra. Alttakiler tabii alttakiler çimlerin ezildiği gibi eziliyor. İşte üsttekiler güzel tatlı maaşlar alıyor yıllarca falan filan. Yani böyle durumlar yani o bizim o oda o yüzden mobilya sektörünün odası bayağı hareketli ve kalabalık. Her gece orada tantana var yani. Yani aşçı uşağı, uşak bahçıvanı hepsi uşağı gibi. Abi. Yani maalesef diyorum çok da böyle şirin bir oda gibi gözükmüyor. Yani oranın duvarları olsa konuşsa bize diyerekten. Aynen. Peki geldik banyoya. Banyo hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan ama ben her bir banyo tanımı yaptığımda şunu söylüyorum. Yani evet özünde hijyen var ama işte ne bileyim duş yapıyoruz. Sabah aynaya bakıyoruz, bakım yapıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz. Hem kendi ağzımızın kokmaması hem yanımızdakini rahatsız etmemek için gün içinde. Ama özünde vücut bunları istiyor. Yani var olan sağlıklı bir durumu korumak için yapıyoruz. Bir de güzelleşmek için. Yani kadın ya da erkek olalım. Biraz güzel, şirin gözükelim vesaire. Çünkü beden de bir iletişim dilidir. Karşı tarafa bir şey söyler, bakımınla, temizliğinle falan filan. Böyle bakarsak nereye koyacağız? Nasıl yapacağız banyoyu? Ya aslında dediğin gibi şimdi orada hem böyle çok kontrast bir yer banyo. Yani hem çok temiz bir şey var. Yani hem çok kirli bir durum var. Hem de bir o kirlerden arındığın bir Tabii durum var. rahatlama alanı. Aynen. Evet. Ya bunun çok güzel yönetilebiliyor olması lazım. Evet. Ben şunu şeye bağlayaraktan söylüyorum. Yani bizim işte SSH gibi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi. Servis mesela, sonrası hizmet, SSH. evet, satış sonrası hizmetler gibi. Ben oraya onu koyardım açıkçası. Yani en hayati, en önemli, en olması gereken, en uçtan uca yönetilmesi gereken aslında. Ondan sonra şeylerin bu olduğunu, çünkü ya bunu çok yakın zamanda da işte çok farklı sektörlerden çok farklı şekillerde de gördük. Yani hanımefendi bir tanesi çıktı. Ondan sonra hiç olmaması gereken çok güzel böyle tatlı tatlı yürüyen bir şeyini attı, bir tane tweetle mahvetti. Kendi işini mahvetti bir de yani. Şimdi bunu o kadar rahat görüyoruz ki yani tam da bu bahsettiğimiz sebepten dolayı yani satış sonrası hizmetler yani rafta gıda işletmesinde rafta işte küflenen bir şey yüzünden yani işi nereden aldı, nereye getirdi? Kendi şirketini iş yapamaz hale getirdi yani. O kadar hassas bir şey ki orada çalışan arkadaşların çalışma koşulları, bu tabii firmanın kendi, o hanımefendinin kendi aptallığıydı yani, tırnak içinde söylüyorum. Evet. O ayrı bir durum da ama gün içerisinde sektörde çalışan, çok farklı sektörlerde, özellikle mobilya sektörü gibi böyle çok kombine çalışan, yani abi sen de biliyorsun mobilya çok yani çok komplike bir sektör. Yani Evet. bir fabrikada binlerce kişi çalışıyor. Ürünler Türkiye'nin, hatta dünyanın pek çok ham maddeler pek çok yerinden geliyor, üretiliyor. Dünyanın çok farklı yerlerine gidiyor. Yani böyle bir yerde SSH gibi bir süreci yöneten insanlar ve inanılmaz kötü koşullarda çalışıyorlar. Ondan sonra çok uzun saatler mesai yapıyorlar. Ondan sonra fabrikanın en kötü yerinde işte genelde ofisleri var. İşte en arka tarafta çalışıyorlar. Genelde yani gibi şeyler ve sadece şöyle görülüyor görevleri. İşte telefona bak, işte kayıt al, kaydı hallet bir şekilde ve kapat. Böyle değil abi. Önemli olan şey müşteri memnuniyeti ve o memnuniyeti giderebilmek için de senin uçtan uca bütün süreçlerini gözden geçirmen gerekiyor aslında. Yani Evet, yani iyi yönetenler de mutlaka vardır diyerekten tenzih ederek. aynen, onları tenzih ediyorum. Tenzih Elbette. ediyoruz Mutlaka. aynen. Ama Mutlaka. derdimiz de var. Valla çok güzel bence bir evimiz oldu. Benim spontane Evet. 2 tane sorum olacak. Müsaade edersen abi. Tabii. Özellikle. Ya klişe şey derler ya, hayatınızda böyle 5 tane bir insan seçin ama o doğru olsun. Yani herhangi bir insan olun. Yani bir titreniz, ister CEO olun, ister normal özür dilerim çalışan. Clinton'a bile ve Barack Obama'ya ve Biden'a, Trump'a bile ulaşabiliriz. Yani bir evreler vardır. Hani doğru insanı seçersen o doğru insanı yönetiyor seni. Ondan kontak kurarsan
seni de bambaşka bir yere götürüyor. Bundan mütevellit bu tanım doğrultusunda. Efe Bavunoğlu'nun şu anki yaptığın iş, mobilyayı kastetmiyorum. Ya bu saniyeye kadar gelmende hayatında insan olabilir, olay olabilir, durum olabilir. Paylaşabileceğim böyle kritik 3-4 nokta var mı? Selam da söyleyelim eğer insansa bunlar. Abi şöyle ya mutlaka var. Yani işte ya orada biraz şey önemli bence. Ya insanın hayatta başına gelen şeylerden ne ders çıkardığı önemli. Mutlaka. Ya benim sağlık sorunlarım oldu mesela. Geçmiş Ya olsun. ben dedim ki eyvallah. Ya ben bu sağlık sorunları bana bir şey işaret ediyor. Abi ben oradan mesela bir çıkarımlar yaptım. Hayatımı biraz ona göre yönlendirmeye çalıştım. Ya elbette ki işte yani işte eşimle tanıştım. O zaten hayatımda bir yani kırılmaya yol açtı benim ve hani o olmasaydı eminim çok farklı bir yerde olurdum ama yani şu anda olduğum yer iyi anlamında hani çok memnunum. O kırılma anlamında onu kastediyorum. İşte ne bileyim ya çocuğum olduğu o duyguları şey yapamıyorum. Ya bunları ya ben şey değilim abi. Abi ben şu başarıyı elde ettim. Böyle abi bu insanlar çok tek düzey insanların olduğuna inanıyorum. Ben hayatta eğer iş anlamında bir ufak bir başarı da dahil bir şey varsa bunlar mutlaka başka taraflardaki işin dışındaki şeylerden dolayı şeydir. Size etkileyen bir şeyler olmuş olması lazım ki yoksa sadece tek hayatı iş, sadece tek hayatı bir binadan ibaret olan insanlar çok tek düzey insanlar gibi geliyor bana. Ben o yüzden böyle biraz daha hani hayata bütüncül, toplu bakmaya çalışıyorum. Bütüncül bakmaya çalışıyorum. Yani evet, ne bileyim. En önemlilerini saydık aslında. Sağlık bir problemi, tekrar geçmiş olsun. Başka bir şeye evirtti seni. Yeni bir macera ya da yeni bir başarıya. Sonra eşine de buradan çok selamlar Deko Kafa ailesi olarak. O da bir ayrı bir yere evirtti. Sonra tabii ki de çocuğun, yani 3 tane çok anlamlı bir şey saydın aslında bize. Aynen öyle abi. Gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. İkinci son sorum. Kapatıyorum. Az kaldı. Sabır. Yo, ben gayet keyifliyim ya. Eyvallah. Sağ olasın. Dur, sorum da bir an gitti aklımdan ya. Trek geldi. Lan ne soracaktım ben sana abi ya? Şu. Ya özellikle senin sektörün yani böyle tabii benden daha eskisin de mobilya sektöründe. Yok. Eskisin abi. Değilim abi. Eskisin Sen abi. benden eskisin. Yok be abi, abartma. Yani ya da eş diyelim, neyse eş zamanlı Tamam, ama okey. Tamam, ben hatırlıyorum IKEA vardı. Yani Türkiye'de 2-3 mağazası vardı. Şimdi herhalde 4-5 tane. Ya Tabii. onun ben o zaman etkilerini göremedim yani. Ama sonra sektörden ayrıldım falan filan. Sen halen devam ediyordun. Ya Aha. bir etkisi oldu mu? Yani ne bileyim, IKEA'nın sunduğu, yani IKEA'da bir sektör olarak bakarsan, yani adam ciklet de satıyor, mobilya da satıyor. Ama mobilyayı satarken ayrı bir oraya bir restoran atmış. Best sofa seller diyor. Yani en iyi satıcı bu diyor aslında restoranla. Yani milleti dışarı kaçırtmamak için çok da zekice bence. Yani alışveriş motivasyon süresini uzatıyor. Aynen. Gibi. Yani tabii ki şimdi mobilya mağazalarında bunları bekleyemeyiz ama bize de bir mobilya kültürünü aşıladı bunlardan bağımsız. Yani pratik, sen işte yapabiliyorsun, ediyorsun. Fiyatı tartışılır. Hani normal tipik bir bayiye gittiğimiz bir mobilyayı tercih etmek mi uygun, o mu onu bilmiyorum, kestiremiyorum ama alışkanlıklarımızı değiştirdiği konusunda bilmiyorum. Ben hemfikirim ama mobilya sektörünü nasıl etkiledi mi merakım o. Senden dinlemek isterim. Ya da Abi hiç belki... toplantılarda tartıştınız mı bunu, ya da onu merak ediyorum. Abi biz bunu toplantılarda belki yani 150.000 saat tartıştık. Ama öyle boş tartıştık, çıktık yani, anladın mı? Hani bir sonuç yok. Bence bak, ben sana daha dramatik bir şey söyleyeyim mi? Bence mobilya sektörü etkileyemedi. Çünkü mobilya sektörü o kadar böyle nasıl diyeyim, duvar gibi bir sektör ki. Yani o şey dönüşümü sağlayamadı. Ben sana daha kritik bir şey söyleyeyim. Nereye etkiledi biliyor musun abi? İnşaat sektörünü etkiledi ya. Nasıl? Ya sen
sen şunu düşünebiliyor musun abi? Şimdi bundan 30 sene önceki o işte 3+2+1+1 mobilya şeyleri vardı ya, böyle Evet. oturma grubu şeyleri. Abi o sistem hala devam ediyor olsaydı şu andaki 1+0 inşaat şeyleri olabilir miydi? Doğru. Doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bak, öngörü, az önce ben işte ilk konuşmaya başladığımızda şey dedim, hani böyle çok marka şey falan vermek istemedim. Ama tam olarak da bu. Yani adam, biz o zaman açtı. Ulan bu herif burada köfte mi satıyor bu ya? Biz köfte yer miyiz ya mobilyacıda derken ya hepimiz biliyoruz bunu abi. Gidip orada şimdi paşa paşa köfte yiyoruz. Aynen. Köfte yerken 50-60 bin liralık mobilya alıp çıkıyoruz falan hale geldik. Doğru. Ama adamlar bunu, buradaki ana faktörse şu. Adam bunu, biz o kadar kısa vadeli yatırımlarla şey bekliyoruz ki, adam bunu 1 senede 2 senede değil. Adam bunu 20 yıllık plan dahilinde yaptı. Ben 20 yıl içerisinde benim planım bu. Ben bunu buraya getireceğim. Belki 2 mağazadan zarar edeceğim ama overall'a bakacağım sonunda. Bunu bu hale geldi. Ben sana bir örnek daha söyleyeyim. Tabii. Madem öyle sen isim verdin. Abi Decathlon. Ya Decathlon gelmeden önce Türkiye'de kamp yapan var mıydı ya? Vardır mutlaka da yaygın değildi belki de. Ya elbette ki vardır da, yani daha zor şartlarda işte bir Yok, yapıyorduk türevini yani. anladım. Yani farklı böyle gıda gross marketlerde katlanır sandalye satmak zorunda kaldı ama Decathlon sonucundan ötürü. Çünkü o ana yeri o satıyordu. Tabii Ben ki de de. kazanayım dedi falan filan. Ha şimdi ama bakıyorsun bir kamp işte şeyine gidiyorsun. Abi içerideki şeyin malzemenin, ekipmanın %80'i oradan çıkmış yani. Aynen. Yani Doğru. ama adam bunu bir senede yapmadı ki Türkiye'de. Uzun vadeli. Evet. Tabii uzun vadeli yaptı ama şu anda da vazgeçilmez oldu yani bu, ve onun arkasından Türkiye'den farklı markalar girdi. Bu rüzgarı gören çok da güzel markalar çıktı. Doğru, Ne kadar doğru. güzel yakaladılar da o rüzgarı. Yani ya bu iş biraz böyle. Yani bir sene sonrasını görürsen biraz şey oluyor ama biz biliyorsun abi, şey, fuardan fuara görülüyor ya. Ağustos ayında oturulur. Evet abi, fuarda ne çalışalım? 6 ay sonraki fuara oturalım, şunu çalışalım falan, işte 2 İtalya'ya gidilir, 2 İsviçre'ye gidilir falan Yani filan. bir Çin. Şu varmış, bu varmış. Bir Çin'e gidilir falan. Ama bu bundan ibaret değil yani maalesef. İşte 20 sene sonrasını görüp ona göre bir projeksiyon yapabiliyorsan, yani evet, o zaman bir yerlerde söz hakkım var demektir diye düşünüyorum. Aynen, çok doğru. Vallahi kapatalım istersen beraber. Çok teşekkür ederiz Aynen. Efe Babunoğlu. Yani ekstra ilave edeceğim bir şey yoksa, ben çok keyif aldım sohbetinden. İzleyiciler de almıştır diye umuyoruz. Değerli bilgilerini paylaştın. Ne Gerçekten demek ya? kıymetli. Yani senelerin vermiş olduğu birikimi böyle Yok abi, kelimelere... estağfurullah ya. Yok yani mütevazı olma derim o konuda. Ben de işin içinde bir zamanlar olduğum için az Aynen. çok biliyorum. Böyle. Abi çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Seninle zaten ne zaman biz böyle şey yapsak, hasbihal etsek, Aynen. böyle aynı şey alıyorum. O yüzden yani beni de konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ne demek. Teşekkürler tekrar. Sağ olasın. Hoşça kal. Görüşürüz. Sağ olasın. Sen de görüşürüz. Tamam. Eyvallah.